Herkese merhaba. Basketbol kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Koç. Bugünkü basketbol eğitim videosunda sizlere basketbolda kendimi nasıl geliştiririm konusu hakkında biraz söyleşi yapacağız. Tekrar merhaba arkadaşlar, basketbol severler. Bugünkü basketbol eğitim videosunda sizlere basketbolda kendimi daha iyi nasıl geliştiririm onu anlatacağım. Biliyorsunuz bu basketbol YouTube kanalını açana kadar yaklaşık bir sene oldu. Bir seneyi geçti. Ve sizler de sağ olun bana destek veriyorsunuz. Yorumlarınızla, like'larınızla, aboneliklerinizle. Ben de elimden geldiği kadarıyla sizlere basketbolu size nasıl öğretebilirim, doğru basketbol eğitimi nasıl verebilirim. Her zaman bu YouTube kanalında bunları düşündüm ve sizlerden gelen istekler üzerine olsun. Oyuncuların kafalarındaki en çok sorular neler? Onları toplayarak bir araya getirdiğim bir video serisi yapacağım. Basketbolda nasıl kendimi daha iyi geliştiririm? Başlayalım. Öncelikle basketbolu çok sevmemiz gerekiyor. Zaten biliyorum sevmeden bu iş olmuyor, sevmeden bir iş yapamıyoruz. Mutlaka basketbolu seveceğiz. Sevmek için de antrenmanları mümkün olduğu kadar çok iyi yapacağız. Elimizden geldiği kadar çok iyi yapmamız lazım. Kendimizi vererek. Tabii bazı antrenmanlar sıkıcı oluyor. Bol eldik antrenmanları olsun. Çok tekrar antrenmanları olsun. Çok sıkıcı oluyor. Fakat bunlardan sıkılmayacağız. Daha çok kendimizi geliştirmek için üstüne daha çok gideceğiz. Eksiklerimiz tabii ki var. Zaten bu eksiklerimizin üstüne gidersek daha iyi bir basketbolcu oluruz. Mesela örnek verirsek basketbolcuların tabii ki de çoğunun genellikle en büyük sorunu sol eli. Eğer sağ elini kullanıyorsa zayıf eli sol eli oluyor. Eğer solaksa zayıf eli sağ eli oluyor. İşte biz nasıl daha iyi bir basketbolcu olabiliriz sorusunun cevabı burada yatıyor. Zayıf olan taraflarımızı geliştirmek. Mutlaka mesela sol elimiz zayıf değil mi? Onunla ilgili antrenmanlar, driller yapacağız. Antrenman esnasında olsun, antrenman bitti, kendimizi iyi hissediyorsak mutlaka sol elimiz üzerine ya da sağ elimiz üzerine hangi elimiz zayıfsa onun üzerine gidip antrenman yapacağız işte. Sol el dribling antrenmanları işte, sol el tek el şut antrenmanları yapacağız. Biraz kuvvetlendirme antrenmanları yapacağız. Bu sağ el içinde geçerli olabilir. Sağ el içinde antrenmanlar yapacağız. Ondan sonra kendimizi mutlaka geliştireceğiz. Bu tabi eksimiz sadece ellerle mi alakalı? Hayır. Nerede problemimiz var? Mesela müdafaada problemimiz var. Neden? Müdafaa neden problem olabilir? Birincisi ayaklarımızın yavaş olması. Tabii ki de müdafaada hücum oyuncusuna yetişmek için ayaklarımızın hızlı olması lazım. Onun için de ne yapacağız? Müdafaamızı geliştirici antrenmanlar, driller yapacağız tekrar. Yani kısacası nasıl iyi bir basketbolcu olurum, geliştiririm kendimi sorusuna cevabımız aslında çok basit. Eksiklerimiz neler? Bunları göreceğiz. Onların üzerine normal antrenmandan sonra biz biraz daha üstüne katarak antrenman öncesi ve antrenman sonrası mutlaka kendimizi geliştirici şeyler yapacağız. Kural bir. En önemlisi kendi eksiğimizi bileceğiz ve o eksiklerimiz üstüne gideceğiz. Kural 2. Mutlaka ve mutlaka basketbol maçı izleyeceğiz. Evet, çok önemli. Mutlaka birincilik olsun. Özellikle tavsiye ediyorum ikincilik. İkincilik gerçekten birincilikten çok daha kaliteli ve çok daha güzel ve savaşlı maçlar geçiyor. Mutlaka erkekler ikinci ligi izlemenizi tavsiye ediyorum. Birincilik de tabii olacak. Ama ikincilikte zaten her şeyi daha iyi göreceksiniz. Biraz daha orada da artık profesyonelleşmeye başladı ama her şey orada da zaten göreceksiniz ki karşıdaki adamı izlediğiniz zaman mutlaka beyniniz o maçı bir yere kaydediyor ve siz yaptığınız antrenmanlarda bu adam işte şu maçta şunu yapmıştı, şu hareketi güzeldi işte ben bu hareketi yapamıyorum ya da bu hareketi yapmam gerekiyor diye onların maçını izleyip mutlaka kendinizde bir gelişme göstereceksiniz. Ve maçtan ziyade kendimizi videoya alacağız. Eğer çekebiliyorsak kendimizi çok büyük bir avantaj. Arkadaşımız varsa yanımızda mutlaka vardır.
Sizin gibi basketbolu seven arkadaşlarınız mutlaka yanınızda arkadaşınızı götürün, birkaç antrenman rica edin. Sizin antrenmandaki kendi videonuzu, özellikle kendi videonuzu çeksin. Gerçekten kendinizi izlemek, kendinizi basketbol gelişiminde %100 etkili olacaktır. Bakın, çok önemli. Lütfen bunu bir yere yazın ve bunu mutlaka uygulayın. Antrenmanlarda kendinizi kameraya alın ve ondan sonra mutlaka kendinizi oturup izleyin. Sonra yaptığınız hatalar ya da yaptığınız hareketleri üzerine daha çok gidin ve birkaç ay sonraki farkı çok daha iyi anlayacak ve çok daha iyi göreceksiniz. Mutlaka kendinizi video çekeceksiniz. Kural 2 ve maç izleyeceksiniz. Kural 3, eğer imkanınız varsa personal training, yani birebir antrenör eşliğinde çalışacaksınız. Olmazsa olmaz, biliyorsunuz, bir şeyler yapmak için bunları da yapmak gerekiyor. Kendimiz video çektik, antrenmanları özverici yaptık, maçları izledik ve şimdi de en önemlisi kendimize yatırım olarak nasıl kendimi basketbol daha iyi geliştirebilirim diyorsan birebir personal training, yani özel antrenman yapacaksınız. Bu nasıl olacak antrenman günleri? Şöyle söyleyeyim. Antrenman yaptığınız günler değil de bir gün ara veriyorsanız o günlerde bu birebir antrenmanları koyacaksınız. Mutlaka birebir antrenman çalışacaksınız. İyi bir koç eşliğinde birebir antrenmanlarınızı yaptıracaksınız. Nasıl olacak? Atıyorum, bugün antrenmanınız var. Normal takım antrenmanı. Takım antrenmanını bitiriyorsunuz. Ertesi gün mutlaka özel koç eşliğinde birebir eksiğiniz ne varsa o eksikler üzerine gidip birebir antrenman yapacaksınız. 2 ay sonra, dediğim gibi 2 ay sonra, bu da gelişimize bağlı, farkı göreceksiniz. Dediğim gibi bunda da %100 gelişim göstereceksiniz. Hiç sıkılmadan antrenmanlara gideceksiniz, video çekeceksiniz kendinizi, maç izleyeceksiniz ve dediğim gibi birebir antrenmanlarda kendinizi geliştireceksiniz. Antrenmanlar ne olacak? Antrenmanlar haftada 2 gün özel antrenman yeterli olabilir. 3 gün de olabilir. Salı, Perşembe, Cumartesi şeklinde ya da Pazartesi, Çarşamba, Cuma ya da Pazar, bilmiyorum. Sizin antrenman sisteminize göre mutlaka birebir antrenman çok önemli. Bana soracak olursanız en başta birebir antrenman almak varsa imkanınız, mutlaka birebir antrenman yapacaksınız. En baştaki kural bu zaten. Birebir antrenman çok önemli aslında. Bu. Altın kural. Sonra kendiniz video çekiyorsunuz. Sonra maç izliyorsunuz. Bunları yapacaksınız. Göreceksiniz farkı. Yani bana lütfen bu videonun altına da yazın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bu söylediğim maddeleri yaparsanız gelişmeme imkanınız sıfır arkadaşlar. Normal basketbol antrenmanlarından daha fazla bunları yaparsanız gerçekten diğer arkadaşlarınıza göre çok büyük mesafe kat edeceksiniz ve sizdeki gelişime siz de inanamayacaksınız. Zaten başka türlü basketbolda kendimi nasıl geliştirebilirim sorusuna yanıtı aramanıza gerek yok. Yanıt burada zaten. İyi bir antrenman yapacaksınız takımla. Üstüne birebir antrenman mutlaka. Üstüne kendinizi video çekeceksiniz. Artı maç izleyeceksiniz. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten bunları yaptığınız zaman hem size de fazla zaman kalmayacak hayatınızda. Dinlenmek çok önemli. Dinlenmek de biliyorsunuz. Dinlenmek de sporcunun antrenman yapması kadar da çok önemli. Dinleniyorsunuz ve bunları yaptıktan sonra emin olun 3 ay sonraki sizdeki değişimi siz de fark edemeyeceksiniz. Ya fark edeceksiniz yani, daha doğrusu, ve şaşıracaksınız ve bunun üzerine gideceksiniz. Tabii ki takımda bu sefer çok daha göze batan bir oyuncu olacaksınız. Yani göze çarpan diye daha doğru söyleyeyim. Ve herkes, tabii ki de koçlar da artık daha çok sizi tercih etmeye başlayacak. Sizdeki gelişimi görecek ve ona göre tabii ki de takımdaki yerinizi alacaksınız. Bu kadar benden. Bu söyleşi videosunu yapmak istedim sizinle. Nasıl basketbolda kendimi daha iyi geliştirebilirim sorusuna. Umarım yanıtı vermişimdir. Teşekkür ederim videomu sonuna kadar izlediğiniz için. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum ve diğer bütün videolarım altına da beğendiğiniz video varsa altına mutlaka sorularınızı sorun.
Bunları mümkün olduğu kadar cevaplamaya çalışıyorum ve istekleriniz üzerine birebir antrenman olsun. Bunları boş zamanımda değerlendirmek istiyorum ve video çekmek istiyorum. İstediğiniz videolar varsa yazın. Bunların da sorularını cevaplayayım. Teşekkür ediyorum şimdilik. Bir dahaki soru videoya görüşmek üzere. Hoşça kalın.